Belki koleksiyoncu filmine denk gelmişsinizdir. Orada çok tehlikeli bir seri katilin insanları nasıl yakaladığı ve öldürerek parçalarını koleksiyon hale getirdiğini izlemiştik. İşte şu anda izleyeceğiniz seri katil tam da koleksiyoncudan esinlenerek ortalıkta dehşet saçmaya başlayacaktır. Cinayetlerini en karanlık fantezilerimden bazılarının gerçekliğim haline gelmesi olarak tanımlayan, en az 6 genç erkeği kaçıran, istismar ve işkence eden, onları 6 haftaya kadar süren esaret sürelerine katılanmaya zorladıktan sonra öldüren Amerikalı bir seri katil olan Kansas Şehir Kasabı lakaplı, fantezilerinin temelini oluşturduğunu belirttiği film nedeniyle koleksiyoncu olarak tanınan Robert Bardea'yı inceleyeceğiz. Seri Katil Dosyası 8. bölüm başlıyor. İyi seyirler dilerim. Robert Bardea, 31 Ocak 1949 yılında Ohio'da doğdu. Ford Motor Company'de kalıp ayarcısı olan Robert Andrew Bardea, Mary Louise'in iki oğlundan ilkiydi. Bardea'nın babası İtalyan kökenli, dindar bir Roma Katoliğiydi. Annesi ise Alman ve İngiliz kökenliydi. Aile düzenli olarak ayine katılıyordu ve her iki oğul da düzenli olarak dini eğitim kurslarına gidiyordu. Çocukken Robert çok zekiydi, ancak evinin dışında nadiren oynayan ve nadiren arkadaşlarının sosyalleşmek için ziyaret ettiği çok yalnız bir insandı. Konuşma engeli vardı ve ileri derecede miyop olduğu için 5 yaşından itibaren kalın gözlükler takmaktaydı. Ayrıca kendisine çeşitli ilaçlar almasına neden olan yüksek tansiyon teşhisi de koyulmuştu. Robert Bardea büyük ölçüde atletik değildi. Oysa kendisinden 7 yaş küçük olan küçük kardeşi Daniel erken yaşlardan itibaren spora yatkınlık sergiledi. Bardea'nın babası spora ve beden eğitimine değer veriyordu ve büyük oğlunun sporla ilgilenmemesini bir başarısızlık işareti olarak görmekteydi. Onu çoğu zaman olumsuz bir şekilde küçük erkek kardeşiyle karşılaştırıyordu. Bardea'nın babası ara sıra çocuklarını deri kayışla dövmek gibi fiziksel ve duygusal olarak istismar etmekteydi. Bardea akademik olarak iyi bir performans sergiledi, ancak kısmen mesafeli olması ve diğer öğrenciler tarafından zorbalığa maruz kalması nedeniyle öğretmenler onu eğitmeyi çoğu zaman zor buluyordu. Bu nedenle akranlarıyla nadiren sosyalleşiyordu. Bununla birlikte ergenlik çağının başlarında kısa bir süreliğine bir kız arkadaşı da olmuştu. Ama ergenlik çağının ortalarına gelindiğinde bir dereceye kadar saldırganlık sergilemeye, kaba davranmaya ve başkalarına, özellikle de kadınlara karşı küçümseyici olmaya başlamıştı. Yemek yapmayı ve sanatı öğrendi, şovmenlikle birleştirdi. 1965 Noel günü Bardea ailesi akrabalarını ziyaret etmek için Ohio'ya gitti. O akşam Bardea'nın babası 39 yaşındayken kalp krizi geçirdi. Eve vardığında ailesi ona babasının öldüğünü söyledi. Bardea bu duruma çok üzülmüştü. Teselli Katolik'inde arıyordu ve birçok inanç hakkında kapsamlı bilgiler okuyordu. Sonunda tüm dinler hakkında alaycı olmaya başlamıştı. 1967 yazında Bardea, Cuyahoga Falls Lisesi'nden mezun oldu. Lisedeki eğitimi boyunca o kadar mükemmel notlar almıştı ki ve o kadar büyük potansiyel göstermişti ki 1966 yılında bir öğretmen onu bağımsız bir çalışma programına yerleştirmişti. Mezun olduktan kısa bir süre sonra üniversite profesörü olma arzusuyla Kansas City'ye taşındı ve Kansas City Sanat Enstitüsü'ne katıldı. İlk yılında Bardea dikkatli ve yetenekli bir öğrenci olarak görülmekteydi. Ancak ikinci yılında kendisine uyuşturucu sağlayan bir öğrenci grubuyla tanışarak açıkça anti-otoriter hale geldi ve bu daha sonra karla diğer öğrencilere satıldı. Ayrıca düzenli olarak alkolü kötüye kullanmaya başlamıştı. Ayrıca en az 2 kez hayvanları işkence eylemlerine de karıştı. Bu örneklerden birinde akranlarının gözü önünde bir ördeğin kafasını kesti ve ikincisinde ise bir köpek üzerinde sakinleştirici deneyler yapmaya başladı. Daha sonra 19 yaşındayken gizli bir polis memuruna metamfetamin satmaya teşebbüs ettiği için tutuklandı. 3.000 dolarlık bir tahsil ödedikten sonra serbest bırakıldı. Daha sonra suçunu kabul etti ve 5 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Bu ilk tutuklamadan bir ay sonra Robert Bardea ve diğer 2 öğrenci Johnson County'de esrar bulundurmaktan tutuklandı. Bu vesileyle Bardea kefaleti ödeyemedi ve 5 gün hapiste kaldı. Kendisine ve diğer öğrencilerden birine yönelik suçlamalar
delil yetersizliğinden dolayı düşecekti. 1980'lerin başında eski tanıdıklarının çoğu onunla herhangi bir sosyal iletişim kurmayı bırakmıştı. Ama zaman geçtikçe Robert Bardeya'da eşcinsel dürtüler oluşmaya başladı. Arkadaş olduğu erkeklerle sık sık ilişkiye giriyor ve ilişkiye girebilmek için onlara borç para vererek, kira ödemeden yaşamalarına izin vererek onlar üzerinde bir dereceye kadar kontrol sağlıyordu ve artık eşcinseldi. 1982 yılında Bardea, Westport Bit Pazarı'nda kendi standını kiralamaya başladı. Bu mağazaya Bob's Bazaar adı verildi ve öncelikle ilkel sanat eserleri, mücevherler, antikalar satılıyor ve ticareti yapılıyordu. Zaman zaman cömert bir aylık kar elde etmesine rağmen bu işten elde edilen gelir masraflarını karşılamaya ve geçimini sağlamaya yetmiyordu. Sonuç olarak standında satmak için ara sıra eşyaları çalıyor veya çöpe atıyordu. Ayrıca ek gelir elde etmenin bir yol olarak evine kiracı da almaktaydı. Daha sonra bit pazarında kendi binasının yanında bir stand işleten Paul Howell adında bir tüccar arkadaşıyla tanıştı. Kısa süre sonra Bardea, Paul Howell'ın küçük oğlu Jerry ile tanıştı. 1980'lerin başında Paul Howell işini 39. cadde ile ana caddenin kesişme noktasına yakın bir mağazaya taşıdı ve ailesi dükkanın üst katındaki bir dairede yaşıyordu. Robert ailenin sıradan bir arkadaşı olarak kaldı ve Jerry'nin kanunla ilgili küçük bir sorunla karşılaşması durumunda yardım teklif etti. 1984 yazında Jerry Howell 19 yaşına girmişti ve Bardea çığırdan çıkmış artık ilk cinayetini işlemeye başlayacaktı. Robert Bardea'nın ilk kurbanı 5 Temmuz 1984'te öldürüldü ve o isim 19 yaşındaki Jerry Howell'dı. Bardea gençleri Meryem'deki bir dans yarışmasına katılmaya teşvik edeceğine söz vermişti ve o gece dönerken Bardea Howell'a bilincini kaybedene kadar hem arabasında hem de evinde alkolüne diazepam ve asepromazin kattı. Daha sonra onu yatağa bağlamadan önce Howell'a ağır bir sakinleştirici enjekte etti. Jerry Howell yaklaşık 28 saat boyunca Bardea'nın yatağında tutuldu. Bu esaret dönemi boyunca Bardea ona defalarca ilaç verdi, işkence yaptı ve istismar etti. Hatta yabancı nesnelerle istismar etti. Howell'ın kendisine neden bu şekilde davranıldığına dair sorularını ve serbest bırakılma talebini defalarca görmezden geldi. Acımasızdı. Robert Bardea'ya göre Jerry ya kendi kusmundan dolayı boğulmuştu ya da tıkaç ve ilaçların birleşimi nefes alamayacak kadar güçlüydü. Daha sonra Jerry Howell öldükten sonra kısa bir süre kardiyopulmoner resüsitasyon yapmaya çalıştığını ve ardından cesedini bodruma sürüklediğini belirtecekti. Howell'ın vücudunu büyük bir tencerenin üzerine astı ve dirseklerinin iç kısmına ve şah damarına birkaç kesik atarak kanın cesedinden akmasını sağlamak için vücudu gece boyunca asılı bıraktı. Ertesi gün elektrikli testere ve kemik çıkarıcı bıçak yardımıyla Howell'ın cesedini parçaladı ve parçaları gazeteyle birlikte çöp torbalarına sardı. Bu torbalar daha sonra Bardea'nın çöp ekibinin toplayıp çöp sahasına götürmesi için dışarıya yerleştirdiği daha büyük çöp torbalarının içine yerleştirildi. Gördüğünüz gibi bu adam tam bir acımasızdı. Daha sonra Jerry Howell'ın ortadan kaybolmasını araştıran memurlar tarafından sorgulandığında Robert Bardea gençleri söz verildiği gibi Meryem'e götürdüğünü ve burada ikilinin Howell'ın amaçlanan varış noktasına yakın bir yerde şirketten ayrıldığını iddia etti. Bardea ayrıca onu o zamandan beri görmediğini iddia etti. Tüm cinayetlerinde olduğu gibi kurbanına uygulanan her istismar ve fiziksel işkence eylemini belgeleyen ayrıntılı bir kayıt tuttu. Bardea sonraki kurbanları gibi Jerry Howell'ın da taciz ve işkenceyi durdurması için defalarca yalvardığını, ancak Robert'ın ya bu ricaları görmezden geldiğini, kurbanıyla alay ettiğini ya da onu tehdit ettiğini söyleyecekti. Bunun kendi zevki için değil, fiziksel ve zihinsel tatmin olarak adlandırdığı şey için olduğu konusunda araştırmacılara karşı kararlı davranacaktı. Zaten insanlık sıfatının üzerinden uzaklaşması bir yana oldukça da acımasız bir katil olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyordu ve kesinlikle durmayacaktı. ...10 Nisan 1985 yılında
gezgin eski kiracı 20 yaşındaki Robert Sheldon, Bardia'nın kapısına geldi ve kısa bir süre sonra evinde kalıp kalamayacağını sordu. Ama katil, Sheldon kirasını sorumlu bir şekilde ödemesine rağmen onu rahatsızlık olarak görüyordu. Sheldon'dan fiziksel olarak hoşlanmasa da 12 Nisan'da İşten eve döndüğünde Sheldon'ı sarhoş halde bulduğu için ona ilaç verdi ve onu esir tuttu. Robert Bardea, Sheldon'a karşı kesin bir kötü niyet beslemediği konusunda kararlıydı. Ancak onu diğer insanlara karşı duyduğu öfkenin ve hayal kırıklığının bir kısmını ifade edebileceği biri olarak görüyordu kendince. Daha sonra Sheldon sakinleştiricilerle uyuşturuldu ve 3 gün boyunca 2. kattaki yatak odasında esir tutuldu ve katil tarafından sol gözüne kanalizasyon temizleyicisi sürüldü. Parmak uçlarının altına iğnelerin batırılması gibi işkence biçimlerine katlandı. Ellerindeki sinirlere kalıcı zarar vermek amacıyla bileklerinin piyano teliyle bağlanması ve işitme kapasitesini azaltmak için kulaklarını kalafatla doldurdu. Katil Sheldon'ı esir tutmaya başladıktan 3 gün sonra 15 Nisan'da bir işçi evinin çatısında bazı planlanmış işler yapmak için geldi ve Bardea, Sheldon'ı kafasına bir çuval geçirerek ölümcül bir şekilde boğmasına neden oldu ve daha sonra bunu bir parça ile sıkıştırdı. Daha sonra 3. kattaki banyoda Sheldon'ın cesedini parçalara ayırdı. Cani katil, gün geçtikçe vahşeti daha da çok artırıyordu. Ertesi Haziran ayında Bardea, Mark Wallace daha önce bahçe işlerinde ona yardım etmiş olan çok sıradan bir tanıdıktı. Şiddetli bir fırtınadan korunmak için alet kulübesine saklanırken buldu. Robert Sheldon'da olduğu gibi Bardea onu evine davet etti ve akut gerginlik ve depresyon durumunu fark ederek bunun onu sakinleştirip rahatlatacağını söyleyerek ona klorpromazin enjekte etmeye gönüllü oldu. Wallace teklifi isteyerek kabul etti ve 30 dakika sonra Bardea onu esir almaya karar verdi. Wallace 2. kattaki yatak odasına götürüldü ve burada Wallace'ın bilinç kaybı durumuna gerilemeye başladığı herhangi bir noktada vücuduna elektrik şokunu kolaylaştırmak için meme uçlarına timsah klipsi uygulanması da dahil olmak üzere neredeyse bir gün süren esaret ve işkenceye katlandı. Katile göre Mark Wallace, kurbanının sırtındaki çeşitli kaslara hipodermik iğnelerle deney yaptıktan 1 saat sonra ilaçlar, tıkaç ve oksijen eksikliğinin birleşimi nedeniyle öldü. Bu kurbanın ölüm zamanının 23 Nisan akşam 19.00 olduğunu belirtti. 26 Eylül 1985 tarihinde James Ferris isimli adam diğer kurbanları gibi katilin bir sonraki avı oldu. Katil ona da diğerlerine yaptığını yapmıştı. Diğer bir kurban ise 23 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Todd Stubbs'tı. Bardea'nın anlatımına göre ölmeden önce Stubbs'ı 2 hafta esir tutmuştu. 1987 baharında katil Robert Bardea 20 yaşındaki Larry Wayne Person ile arkadaş oldu. Bu sıradan dostluk Person'ın dükkanına girip Bardea'ya çocukluğunda hem büyücülüğe hem de büyücülüğe ilgi duyduğunu açıklamasıyla başladı. Kısa bir süre sonra Person geçici olarak Robert Bardea'nın yanında kaldı ve kira ödemenin bir yolu olarak evinde isteyerek ev işleri de yaptı. 23 Haziran öğleden sonra Bardea ve Person öğle yemeği yemeden önce birlikte Creepshow 2 filmini izlediler. İkisi Kansas'ta dolaşırken genç adam şaka yollu bir şekilde Wiki'deki gay erkekleri soyma uygulamasından bahsetmeye başladı. Bu açıklama katilin Person'ı esir tutma kararını kesinleştirmişti. Katile göre Person 6 cinayet kurbanı arasında açık ara en işbirlikçi olanıydı. Esaretinin 5. gününde transformatörle defalarca elektrik şoku verilmesi ve onu itaatkar kılmak için demir bir çubukla birkaç el kemiğinin kırılması gibi işkencelere de katlanmıştı. 6 haftalık esaretten sonra Person devam eden kötü muameleye tahammül edemedi. Hemen ardından buna karşılık Robert Bardea, Person'ı önce bir ağaç dalıyla bayıltacak şekilde dövmek suretiyle bağ ile boğarak öldürdü. Evet arkadaşlar, aslında Person'ı öldürmeden önce çok defa değişik vahşice işkenceler de yapmıştı. Fakat bu burada anlatılamayacak kadar korkunçtu. O yüzden yarım kesmek zorunda kaldım. Bunu da belirtmek isterim. Daha sonra tarihler 29 Mart 1988 gece saat 1'i gösterdiğinde Bardea son hedefi olan Christopher Bryson adlı 22 yaşındaki erkek fahişeyi kaçırdı ve onu ilişki karşılığında ödeme vaadiyle evine davet etti.
Bardia'nın evinde Bryson demir bir çubukla baygın bir şekilde vuruldu. Ardından Robert Bardia'nın yatağına bağlandı ve burada daha önceki kurbanların maruz kaldığı benzer taciz ve işkence yöntemlerine maruz bırakıldı. Ancak Bryson'ın vakasında katil defalarca gözlerini amonyakla temizledi. Ona bağırmadan önce "Düşünmen gereken tek şey ben ve bu eviz" diye serzenişte bulundu. Birkaç gün sonra Bardia, Bryson'a esirine güvenmeye başladığını ve maruz kaldığı taciz ve işkencenin bazı yönlerini tartışmaya istekli olmasına rağmen istismara ilişkin herhangi bir müzakere yapılmayacağını açıkladı. Katil bu tartışmayı sert bir uyarıyla bitirdi. "Başkalarıyla daha önce bu kadar ileri gittim ve yaptıkları hatalar yüzünden artık ölüler." Daha sonra aynı tarihte Bardia'nın Bryson'la olan konuşmalarının ortaya çıktığı söyleniyordu. O konuşmada katil Robert Bardia aynen şöyle söylüyordu: "Burada olmayı sen seçmedin ama öylesin. Burada hayatta kalabilmen ve bunu başarabilmen için bu yaz zor olabilir ya da kolay olabilir. Eğer senden hoşlanmaya başlarsam ve sana güvenirsem o zaman senin için özel şeyler yapabilirim. Sana sigara almak, işten eve giderken bir film almak ve benzeri. Benimle kavga etmeye çalışma, yoksa daha fazlasını elde edersin. Daha önce sahip oldun. Görüyorsun, sahip oldukların, sahip olabileceklerinle karşılaştırıldığında hiçbir şey değil" demişti. Ama ne var ki sürpriz bir şekilde Bryson kaçmayı başaracaktı. Sadece köpek tasması giyen Bryson, ikinci katın penceresinden atlayarak, ayağındaki kemiği kırarak evden kaçmayı başardı. Sokağın diğer tarafında yürüyen ve polisi araması için bağıran sayaç okuyucusuna doğru koşmuştu. Sayaç okuyucusu Bryson'ı yaklaşmakta olduğu eve götürdü. İçeridekiler polisi aradı ve polis birkaç dakika sonra geldi. Olay yerinde 4 memur tarafından sorgulanan Bryson, ilk olarak mülkün ikinci katındaki bir pencereden atlayarak kaçmadan önce kendisini 4 gün boyunca kaçıran, istismar eden ve işkence eden Bardia tarafından kaçırıldığında otostop yaptığını iddia etti. Robert Bardia çoğu zaman onun evin ikinci katındaki bir yatağa bağlı tutmuş, uyuşturulmuş ve yüksek sesle konuşma yeteneğini azaltmak için boğazına kanalizasyon temizleyicisi enjekte etmişti. Bryson konuşurken memurlar, köpek tasması ve kırık ayağın yanı sıra Bryson'ın kırmızı şişmiş gözleri ve tüm vücudunda görünür yara izleri, benekler olduğunu da kaydetti. İki memura mülkü gizli bir şekilde gözetlemeleri söylendi. Bryson, üçüncü bir polis memuru eşliğinde tedavi için Menorah Tıp Merkezi'ne götürülürken, dördüncü polis memuru mülk için resmi bir arama talep etmek üzere Kansas şehri polis departmanına telsizle haber verdi. Bryson, polislere olanları anlatmıştı. Bunlar katilin yakalandıktan 3 gün sonra Bryson'ın polislere anlattıklarıydı arkadaşlar. Daha sonra polis departmanındaki sorgulama sırasında Bryson kendisini kaçıran kişinin kendisine ölmüş gibi görünen adamların Polaroid resimlerini gösterdiğini ve kendisini bu mülkü asla terk etmeyeceğinin söylendiğini ve eğer bir baş belası ya da tehdit haline gelirse ya daha önce katlandığı seviyeden daha fazla işkenceye maruz bırakarak ya da basitçe öldürecekti. Polislerle işbirliği yapmamasının ardından Robert Bardia'ya ilk etapta 6 ay hapis cezası verildi ve daha sonra ölüm cezası almaması için olayları itiraf etmesini istediler. Katil iddiasını değiştirip tamamen itiraf etmesi halinde kendisine karşı ölüm cezası istenmemesi yönündeki anlaşmanın onayını aldıktan sonra 13-15 Aralık tarihleri arasında savcılara ifade verdi. Bu ifadesinde ilk kez 1965 yılında izlediği The Collector yani koleksiyoncu filminin üzerinde büyük bir etki bıraktığını iddia etti. İlk kurbanını öldürdükten sonra yaşadığını iddia ettiği şok ve tiksinti duygularının ardından film, hafızasında yeniden canlanmış ve daha sonraki cinayetlerine, kurbanlarına karşı sergilediği eylemlerde motive edici bir psikolojik güç haline gelmişti. Soruşturmacılara, kurbanlarını esir almayı seçtikten sonra gözünde insanlıklarını bir nebze olsun kaybettiklerini söyledi. Başlangıçta 13 Eylül 1988 tarihinde geri kalan 5 cinayet suçlamasını suçsuz olarak kabul etmesine rağmen iki savunma avukatının mütabakatı ile Bardia sonuçta bu davalarda ölüm cezasından kaçınmak için savcılarla bir savunma pazarlığı yaptı. Bu savunma pazarlığında Bardia kimi öldürdüğünü, her kurbana ne tür hakaretler yaptığını, her kurbanı nasıl öldürdüğünü ve cesetlerine ne yaptığını çarpıcı ayrıntılarla itiraf etmeyi kabul etti. Bu itiraflar 13-15 Aralık 1988 tarihleri arasında
savcılara verildi. İddia makamı işbirliğinin karşılığında 19 Aralık sabah saat 9'da yapılması planlanan resmi duruşmada ölüm cezası talep etmemeyi kabul etti. 19 Aralık 1988 tarihinde Bardea bir kez daha birinci derece cinayetten Robert Sheldon ve 4 cinayet suçundan mahkum edileceğinin anlaşılması üzerine olağanüstü cinayet suçlamalarından herhangi biri için yargılama hakkından resmen feragat etti. İkinci derece cinayet Jackson İlçe Çevre Mahkemesi'nde yargıç Robert Meyers huzurunda bu suçlamaların her birini resmen kabul etti. Halkın bu duruşmaya katılması yasaklandı ve yalnızca mağdurların, aile üyelerinin ve haber muhabirlerinin duruşmaya erişmesine izin verildi. Bu suç duyurularına yanıt olarak yargıç Meyers, Bardea'nın suçunu kabul ettiğini, tek birinci derece cinayet davasında gelecekte şartlı tahliye ihtimalini ortadan kaldıran ek bir şartla 5 kez daha eş zamanlı ömür boyu hapis cezası verildi. Daha sonrasında katil Robert Bardea, kurbanlarını esir almaya karar verdikten sonra onlara nasıl baktığını şöyle anlatmaktaydı. Onları bağlayıp kullanmaya başladığımda bunlar benim düşündüğüm insanlar değildi. Benim için insandan başka bir şeye dönüştüler. Bunu hiçbir zaman ya bu bedenlerden biri bir gün bir yere düşerse düzeyinde düşünmedim diye belirtmiştir. Robert Bardea işkence kayıtlarındaki birçok kısaltılmış kaydın kurbanlarına uyguladığı taciz yöntemlerine ilişkin kısa terimler olduğunu, diğerlerinin ise ya devam eden bu taciz ve işkence eylemlerine tepkilerini ya da bunları izledikten sonraki ilk gözlemlerini tanımladıklarını itiraf etti. Onları zapt ettiği odaya girdiğinde, örneğin CP yazan giriş, kurbanlarını zapt etmeye yardımcı olmak için onlara enjekte ettiği klorpromazine atıfta bulunurken, DC yazan girişler gözlerini kanalizasyon temizleyicisiyle temizlemeyi veya maddenin seslerine enjekte edilmesini ifade ediyordu. EK veya EKG yazan kayıtlar esirlere elektrik şokuyla uygulanan işkenceye atıfta bulunurken diğer birkaç kayıt Bardea'nın kurbanlarına taciz veya işkence uyguladığı anatomik bölgeyi içeriyordu. Örneğin bir noktada kurban James Ferris ile ilgili olarak Bardea, kurbanın boynuna ve omzuna 2,2 cm3 ketamin enjekte ettiğini belirtmek için 1/2 ket NK artı omuz şeklinde bir giriş yazmıştı. İşte bu katil bu kadar vahşi bir yaratıktı. Polis suçlarına ilişkin ilk soruşturma boyunca Bardea'nın kurbanlarının kalıntılarını kapsamlı bir şekilde aramış olsa da 1988 sonbaharında soruşturmacılara verdiği itiraf 6 kurbanın da parçalanmış cesetlerinin çöp torbalarına konulduğunu ve bilinmeyen bir yere götürüldüğünü doğruladı. Cesetleri hiçbir zaman bulunamadı. 1988'deki mahkumiyetini ve hapsedilmesini takip eden yıllarda Bardea birçok televizyon kanalına röportaj verdi ve çok sayıda kişiyle yazıştı. İlgili herkes nezdinde suçlarını işlerken sadece hatalar yapmış, hassas bir vatandaş imajını yeniden tesis etmeye çalıştı. Ayrıca duruşmaları ve savunma pazarlığı öncesinde, sırasında ve sonrasında medya tarafından haksız yere şeytanlaştırıldığını ve polisin beceriksizliğinin ilk cinayetin ardından serbest kalmasına izin verilmesiyle sonuçlandığını iddia etti. Katil ayrıca hapishane koşulları ile ilgili olarak hapishane yetkililerine çeşitli şikayetlerde bulundu. Ayrıca yerel bir bakana hapishane yetkililerinin yüksek tansiyonunu bildiğini ancak reçeteli kalp ilacını kendisine vermediğini iddia eden birkaç mektup da yazdı. 1992 yılında Bardea ilk hapsedildiğinde tanıştığı rahip Roger Coleman ile temasa geçerek eyalet hapishanesi personelinin kalp ilacını vermediğinden duyduğu üzüntüyü aktardı. 8 Ekim 1992 tarihi öğleden sonra saat 14.00'da katil şiddetli kalp ağrılarından dolayı hapishane personeline şikayette bulundu ve hücresinden hapishane revirine götürüldü. Sağlık personeli kalbinin dengesiz olduğunu belirledi ve ambulans çağırdı. Bardea, Columbia, Missouri'deki bir hastaneye kaldırıldı. Burada saat 15.55'te kalp krizinden öldüğü açıklandı. Katil öldüğünde 43 yaşındaydı. Daha sonra yayınlanan raporlara göre Bardea'nın depresif kişilik bozukluğu olmasına rağmen kendisi aynı zamanda kurbanlarına maruz bıraktığı aşağılama, acı ve işkenceden aşırı cinsel uyarı alan bir cinsel sadist tanısı almıştı. Üstelik Bardea, hapsedildiği yıllarda temas kurduğu gazetecilere yönelik iddialarına rağmen eylemlerinden dolayı hiçbir zaman pişmanlık duymadı ve tutuklanmasından kısa bir süre önce verdiği bir röportajda kurbanlarından kısaca oyuncak olarak söz etmişti.
Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizler bu cani katil hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayınız. İçeriklerin devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve ömrünüz boyunca karşınıza iyi insanlar çıkması dileğiyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar.